Sevgili Elifko, röportaj teklifimi kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Öncelikle sorularıma Elifko isminden başlamak isterim. Elifko gerçek ismin mi yoksa sanat dünyasında kullandığın ismin mi? Öncelikle ben de geldiğin için ve benimle röportaj yaptığın için çok teşekkür ederim. İsmim şu şekilde oldu. Soyadım çok geleneksel bir soyadı, Yılmaz'dı. Ve hani şey oluyordu bir yerden sonra, sergilerde Elif Yılmaz görünüyordu. İşte bu senin işin mi falan diye bana fotoğraflar geliyordu. Daha sonra dedim ki ya ben bu düzeni değiştireyim. O arada da çok samimi arkadaşlarım bana Elifko derdi. Öyle samimiyet belirtisi olarak. Ya dedim hem kendimi iyi hissedebileceğim bir ismin altında olsun, hem bir mahlas kullanayım. İnsanlar hani afişte gördükleri zaman ha bizim Elif falan diyerek sergiye gelsinler istedim. Böyle bir tercih yaptım. Ay süper olmuş ama. Güzel bir uyum olmuş. Senin bir diğer ayırtıcı özelliğin de mavi saçlar. Gerçekten sana çok yakışıyor. Ben Teşekkür çok ederim. beğeniyorum. Ne zamandır saçların mavi ve neden mavi? Yaklaşık 7-8 senedir mavi. Ya artık ben bunun birazcık hani normalleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani siyah saç var, sarı saç var, mavi saç da var. Ne olacak? Bu yani senin tercihin. Hiç özel bir Peki. sebebi yok aslında yani. Birçok sanatçının sanat serüveninin başlangıcında olduğu gibi sanırım sen de çok erken yaşlarda sanat ile ilgilenmeye başladın. Çünkü liseyi de Güzel Sanatlar Lisesi'nde okumuşsun. Nasıl karar verdin sanat okumaya? Aslında çok kadersel bir şey oldu benim için bu. Ben Gölcüklüyüm. 99 yılında ortaokuldaydım ve yani babam deniz astsubayıydı. Lojmanda hep böyle subay kadınları görürdüm ben. Dimdik yürüyorlar, hani güçlü kadınlar falan. Hep onları örnek alarak ben bir aslında subay olmak istiyordum. Hatta bir subay kadından ders alıyordum. Hocam vardı, o beni yetiştiriyordu falan. Neyse sonra deprem oldu. Tabii bütün hayat değişti. Onun evi yıkıldı, bizimkini sonradan yıktılar falan. Taşındık, bir sürü şey girdi araya. Sonra tekrar geri döndüm Gölcük'e. Bir resim dersinde gayet 30-40 öğrencili bir sınıfta resim hocam ya şey dedi, sen ne kadar güzel her dediğimi anlıyorsun dedi. Hadi gel seni bir resim yarışmasına sokalım dedi. İyi dedim. Girdik derece. Ondan sonra şey dedi, gel seni bir Güzel Sanatlar Lisesi'ne sokalım dedi. Tamam hocam gireyim, başka planım da yok oldum. Bir anda böyle hayatım değişti yani benim. Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim ve farklı bir yol çizdim kendime. Yani gayet kadersel bir açı. Çok iyi olmuş. 2011 yılında Mimar Sinan Resim Bölümünden mezun oldun. Hocaların kimdi Mimar Sinan'da? Kimin atölyesinden mezun oldun? Sedat Balkır atölyesinden mezun oldum. Yalçın Karayağız. Atölye 5. Şu an hani yeni şey biliyorsunuz hani atölye isimleri söyleniyor. Atölye 1, 2, 3 diye. Ben de Atölye 5'ten mezunum. Peki. Senin resimlerinde genellikle sosyal medya ya da popüler kültürden imgeler görüyoruz. Çalışmayı seçtiğin konuları detaylı konuşabilir miyiz? Tuvallerine yansıyan imgeler neler anlatıyor izleyicilere? İroninin önemli bir yeri var çalışmalarında sanırım. Yani şöyle düşünüyorum. Yaşadığım dönemi anlatmak benim için çok önemli. Çünkü bundan 100 yıl sonrasını düşünüyorum ben. Yani 100 yıl sonra bu dönemde yaşayan insanların yüzleri nasıldı, hissettikleri nasıldı? Ya böyle bir smile bile kullanmak bence bu dönemi anlatan bir imge ve çok küçük bir espri ki ben hani resimlerimde bile espri olmadan hiçbir şey yapamam. Bunları yansıtmak benim için önemli. Samimiyetimi 100 yıl sonraya da taşımak istiyorum. Samimiyet diyorsun. Evet, samimiyet çok önemli. Resimlerini hangi sanat akımı içinde değerlendiriyorsun? Mesela tabaklı işlerimde biraz sürrealizmi görüyorum ben. Portrelerde biraz pop etkisi var. Bu şekilde. Birçok sanat dalında, sanat akımından izler var o zaman. Evet. Bir de farklı malzemeler zaten kullanmayı seviyorum. Evet. Kolajları seviyorum. Çocuklukla ilgili imgeler de ayrı bir öneme sahip senin için. Çocuklarla ilgili senin için bu kadar önemli olan nedir? Ya son dönemlerde portrelerde özellikle aslında bilinçsiz olarak yaptığım bir şey, artık içgüdüsel mi bilemiyorum. Fakat hani porselen bebek portreleri kullanmaya başladım. Biraz bana sanırım daha sonrasından kendimi yokladığım zaman biraz bu Z kuşağına biraz ithaf etmiş olduğumu fark ettim. Yani onlar birazcık daha el bebek gül bebek şeklinde yetişiyorlar.
Yani bir porselen bebek gibiler aslında. İnşallah üreticileri de öyle güzel olur. Umarım. Olacaktır diye düşünüyorum. Farklı bir kültür, farklı bir jenerasyon. Hep birlikte izleyip göreceğiz. Evet, evet. Thomas Hobbes'un insan insanın kurdudur sözünden yola çıktın. Tabaklı çalışmalarında senin için çok önemli bir seri sanırım. Bu seri nasıl ortaya çıktı? Bu da yine bir yaşanmışlıkla ortaya çıktı. Ben bir süre beyaz yakalı olarak çalıştım, yani öğretmen olarak çalıştım. İş hayatındaki o birinin ayağını kaydırma, yok etme hissi çok garip geldi bana. Yani öyle bir ortamda bile onların olması çok garip geldi. Ve sonra onların böyle yemekhanede yemek yediklerini gördüm, çok iştahlı. Ya bu o kadar bağdaştı ki kafamda, sanki insanlar birbirini bir şekilde lezzetli bir şekilde tüketmeye çalışıyor gibi geldi bana. Daha sonra bunu bütün her şeye yordum. İlişkilerde de öyle, işte de öyle. Yani bir şekilde güvenemediğimiz şeylere bir kurt gibi bakıyoruz aslında biz. Yani bir güvensizlik söz konusu var insan ilişkilerinde de, işte de. Yani bunu anlatmaya çalıştım aslında birazcık. Ama benim için çok değerli, gerçekten kopamadığım bir konu. Sanırım ömrümün sonuna kadar da yapacağım gibi görünüyor. Bakalım nereye kadar gidecek. İnşallah iyi gider. Resimde malzemeyle oyunlar oynamayı çok seviyorsun. Üzerinde çalıştığın başka malzeme denemelerin var mı? 2011'de ben okuldan mezun olduktan sonra şey oldum, yani farklı ne deneyebilirim? Çünkü sürekli yağlı boya, işte desen, kara kalem çalışıyorduk. Ne deneyebilirim diye. Yani çamaşır suyundan kahveye, yani her şeyle resim yaptım. Her şeyle resim yaptım. En sonunda bir elimle dikiş yaparak bir iş yapmışım. Sonra eskizlerime bakınca anlıyorum. Yıllar sonra bu işleri üretmeye başladım. Resimlerinde dikiş kullanmaya ne zaman başladın? Dikişin senin eserlerindeki yeri nasıl tanımlarsın? Aslında okuldan mezun olduktan sonra farklı teknikler denemeye başladığım zaman dikişi de denemiştim. Daha sonra bir dikiş makinem oldu. Atölyede çok gece sabahlayarak çalışıyordum ve sürekli bir arayış içindeydim yani. Hani bir iş çıkmıyordu ortaya, yani yıllarca da çıkmadı. Ama bir gün böyle dikiş makinesiyle göz göze geldik. Neden olmasın dedim. Önce bir kağıt diktim, sonra bir kumaş diktim, kağıtla kumaş diktim, tuvalet yaptım derken yani bir anda işler bu boyuta ulaştı. Hatta sonrasında da ben dedim ki bunu geliştirmek için ne yapabilirim? Bir dikiş kursuna gittim ve bir sene boyunca dikişle ilgili bütün hani o teknikleri, iğne nedir, işte ipliği nerede kullanırız, hangi kumaşla neyi kullanırız, bunları bilmek istedim ki yani daha bilinçli bir şekilde işlerime bunu yansıtabileyim. Çok da faydasını gördüm zaten. Şu an daha bilinçli bir şekilde yapıyorum. En başta böyle birazcık hani kör gibi, hani onu dikeyim falandan daha farklı bir boyuta evrildi süreç aslında. Bunun dışında birçok malzeme kullanıyorsun. Malzemeyle oyun oynamak senin için ne ifade ediyor? Yeni bir şey keşfetme hissiyle yapıyorum ben bunu. Yani klasik, yani okulda öğrendiğimiz klasik eğitimin üstüne koymak için aslında bunları deniyorum ben. Birçoğu başarısız oluyor ama hani başarılı olduğu noktadan da yakalamayı biliyorum. O yüzden hani ne deneyeceğimi aslında gelecek için bile söyleyemiyorum çünkü muamma. Ne karşıma çıkar bilmiyorum. Akışta karar veriyorum aslında buna. Çok güzel ama bu. Bence de. Deneyerek öğrenmek, deneyerek Çok kullanmak. iyi. Ya ben biraz bilim olarak bakıyorum bu işe. Yani gerçekten bir şeyle bir şey yapmak, hani yeni bir şey keşfetmek, bulmaya çalışmak, şeye katılmıyorum. Zaten her şey bulunmuş. Bütün teknikler bulunmuş. Bütün her şey yapılmış. Yani bunun dışına çıkmak istiyorum. Biraz simyacılık oynuyorsun Evet. yani. Çok severim.
Kendi tarzını yaratma, satış, bilinirlik, koleksiyonerle ilişkiler açısından baktığımızda sanatının şu anda ulaştığı noktadan memnun musun? Aslına bakarsam memnunum. Çok yavaş ilerleyen bir süreçti. Çok yoruldum. Yani çok çaba verdim. Yani diğer meslektaşlarım gibi tabii ki. Ama bu mücadele bir yerde karşılık vermeye başladı bana ve o daha da şevklendirdi. Yani koleksiyonerle olan iletişimim bir şekilde bilinirlik biraz olmaya başladı. Uzun bir süreç bu tabii ki yani. Hani süreçte mutluyum. Gelecekte ne olur bilemiyorum. Nereye ulaşır hiçbir fikrim yok. Ama asıl olan aslında benim hani ne olursa olsun şartlar. Olmasaydı da ben üretmekten vazgeçemiyorum. Zaten işin temelinde bu var. Galiba bu olduğu zaman da diğerleri otomatikman geliyor Geliyor. yani. Peki bu manken neler anlatıyor bize? Manken En iyi arkadaşın galiba. tabii atölye arkadaşım. Ya şöyle ben dikiş kursuna gittikten sonra yani tamam hani resimlerle ilgili bazı şeyler oldu ama bir baktım istediğim elbiseyi de dikebiliyorum, eteği de dikebiliyorum oldum. Bir kendi bedenimde bir model bulup onun üzerinde çalışmaya başladım. Kendi bedeninde mi Evet bu? evet. Evet evet. Ha, süpermiş. Kendi bedenimde Bazen sosyal medyada paylaşımlarını görüyorum. En son bir elbise diktim. diktin değil Evet, mi? evet. Çok da başarılıydı. Vallahi biraz zorlanıyorum. Elbise dikerken daha zor bence. Ama bir şekilde yapıyorum. Giymek de çok güzel. Yani orada bile şey gibi hissediyorum yani. Kendi yaptığım sanatı giyiyorum hissi geliyor. Çok iyi, çok iyi. Peki ben sona yaklaşırken şöyle bir soru sormak istiyorum. Eğer elinde sihirli bir değnek olsa, Türk sanat sektöründe neleri hemen değiştirirsin? Hayalini kurduğun sanat dünyasını nasıl tasvir edersin? Yani şimdi elimde sihirli bir değnek olsaydı neyi değiştirirdim? Sanırım tek düze giden şeyleri değiştirirdim. Aynı sanatçılarla aynı şeyleri yapan düzeni değiştirirdim. Bunun için aslında sihirli değneğe gerek yok ama neyse. Benim sanat dünyası için aslında ütopik olarak maalesef bunu söylüyorum ütopik olduğunu. Devlet desteği şart. Çünkü baktığınız zaman sanatçıya sigortası yok olarak görünüyor. Belki bu devlet tarafından karşılanabilir gelecekte. Çünkü hayal kurmadan hiçbir şey olmaz. Belki bana böyle hani olmaz o iş bilmem ne falan diyebilirler ama bence olması gerekiyor. Bir devlet desteği gerekiyor. Atölyesi olmayan insanlar için bir atölye desteğinin olması gerekiyor. Yani ne kadar yetenekli arkadaşlarım var. Yani İstanbul'u bırakmak zorunda kaldılar. Yaşama şartlarından dolayı, atölyesizlikten dolayı. Yani bunlar sağlandığı sürece bence sanat için çok ciddi bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Umarım sesimi bir yerden duyarlar yetkililer. İstanbul Belediyesi biraz önemli adımlar attı mekan açısından. Evet, evet. Umarım dediğin gibi. Çok umut vaat ediyor o mekanlar bize. Yani belli bir noktada dolanmamıza engel oluyor ve daha yeni kreatif yerlerde sergi açmamız En lazım. az 10 yeni mekan açıldı bildiğim Evet. kadarıyla Ekrem İmamoğlu Ve çok da döneminde. güzeller yani. Hani öylesine açılmış yerler değil. Gerçekten Kesinlikle. ve canı gönülden sergi İhtiyacımız açmak var. isteyebileceğimiz mekanlar yani. Gerçekten çok teşekkür ederim onlara da. Peki. Son olarak gelecek planlarını öğrenmek isteriz. Sanat ile ilgili neler planlıyorsun kendin için? Öncelikle zaten hani dediğim gibi hani üretmeden yaşamak pek mümkün olmadı. Zaten yıllar boyu ben hani bir küstüm, bir barıştım. Hani böyle yapmayacağım artık deyip bıraktığım da çok oldu. Ben artık hani bu devam etmek istiyorum dediğim zamanlar da oldu. Yani bu süreçte bırakamadığımı fark ettim. Tutkulu bir aşk gibi aslında bu. Ve hani süreçte ne olacağını gerçekten bilemiyorum, tahmin edemiyorum. Çünkü karşılaştığım insanlara göre bazen değişiyor. Karşılaştığım olaylara göre değişebiliyor. Ama asıl olan bu işi bırakmadan, hani ölene kadar, son güne kadar yapmak istediğimi biliyorum sadece. Sanat ne yazık ki böyle bir şey. Acı bir aşk hikayesi gibi. Gerçekten. Gelgitler, sürünmeler, eziyet çekmeler. Ama sonunda eğer sabredersen genelde herkes bir şekilde bir başarıya ulaşıyor. Yani Herkesin acı çekme yöntemi farklı sanata başlangıç aşamasında.
Ama bir şekilde ulaşılıyor o isteğe. Gerçi birçok meslekte böyle ama bu sanatta biraz daha mücadele Çok gerektiriyor. enteresan. Mesela bazen hani canımı yakmak için bazı şeyler söylüyorlar. Ama yine de böyle şey oluyorum. Gülüyorum, geçiyorum yani. Çünkü bundan zaten ben bunu yaşadım ve vazgeçemiyorum zaten. Yani hiçbir şey dokunmuyor ya. Çok enteresan bir şey. Hiçbir şekilde vazgeçemiyorum. Evet. Sevgili Elif, çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür Sana ederim. başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim.